Hepiniz kanalıma hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlere Goblin Slayer manga serisini incelemeye çalışacağım. Haydi o zaman videomuza geçelim. Let's go! Kardeşlerim, mangayı elime alıp okumaya başladığım zaman görmüş olduğunuz gibi şurada artı 18 ibaresi gözüküyor. Yani bu artı 18 ibaresini görünce ben seinen tarzında bir hikayeymiş gibi düşünerek okumaya başladım. Fakat alıp okumaya başladığım zaman hiç de öyle olmadığını gördüm. Yani hikayesi basit, sıradan, herkesin okuyabileceği, yani gençlerin de okuyabileceği bir hikayesi var. Fakat artı 18 ibaresini yemesinin sebebi içerisinde bulunan yaratıkların kadınlara uygulamış olduğu türlü işkenceler, tecavüzler olması diye düşünüyorum. Bu ibareyi buraya koymakta sonuna kadar haklılar. Çünkü içerisinde cinsellik baya bir var arkadaşlar. Sayfaların çoğunda görüyorsunuz. Yani goblinlerin zaten amacı resmen köyden kadınları, kızları, çocukları kaçırıp tecavüz etmekmiş gibi burada göstermişler. Öyle bir izlenim yaratmışlar. İlk ciltten en azından ben o şekilde anladım. Belki ilerleyen ciltlerde konu birazcık daha derinleşir. Farklı amaçlarının da olduğunu görürüz diye düşünüyorum. O yüzden şimdi sadece ilk cilt özelinde konuşmak istiyorum size ve ona göre yorum yapıyorum. Dediğim gibi artı 18 ibaresini yemesinin sebebi içerisinde oldukça fazla cinselliğin olması, barındırması. O yüzden buradan altını çizerek söylüyorum. 18 yaşının altındaysanız almanızı hiç tavsiye etmiyorum kardeşlerim. Almayın, boş verin. Bir sürü okunacak manga var. Gidin onları okuyun, onlara bakın. Hiç bu Goblin Slayer mangasına elinizi, kolunuzu bulaştırmayın. Maazallah aileniz çocuğum ne okuyormuş diye bir bakayım derken, bir karıştırırken şunu bir görse, şu eline bir gelse yani yanarsınız arkadaşlar. Bundan sonra size manga parası da vermez. Manga açlığı da vermez. Öyle kalırsınız yani arkadaşlar. O yüzden sizlere hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. Ama 18 yaşının üzerindeyseniz alın okuyun. Size kalmış bir şey. Dedikten sonra şimdi istiyorsanız fiyat kısmından bir başlayalım. Konu kısmına geldiğimizde zaten size birazcık kendi görüşlerimden de bahsedeceğim. Manga hakkındaki düşüncelerimden de bahsedeceğim. O yüzden orası o kısma kalsın. Şimdi dediğim gibi fiyattan başlayalım. Let's go. Fiyat kısmında artık şu alt kısmı arkadaşlar. Size bu video çektiğim tarihi belirteceğim. Bunu yapmamın sebebi biliyorsunuz ki mangaların fiyatları sürekli artmakta. O yüzden ben buraya şimdi bu videoda bunun fiyatını söyleyeceğim size, etiket fiyatını, ama siz bu videoyu belki de 2 ay, 3 ay, belki de 1 sene, 2 sene sonra izleyeceksiniz. O yüzden ben buraya dediğim gibi çektiğim tarihi yazacağım. Ona göre siz de değerlendirmenizi yaparsınız. Mangamızın şu anki etiket fiyatı 110 TL ama siz bunu gidip arkadaş.com'dan aldığınız zaman 82,5 TL gibi bir fiyattan alabiliyorsunuz. Yani gerçekten güzel, uygun bir fiyat diyebiliriz. Aslında hiç de uygun değil. Ama yapacak bir şey yok. Artık biliyorsunuz ki mangaların fiyatları da 3 basamağın üstüne çıktı. İşimiz yaş kardeşlerim. Vallahi yaş, billahi yaş. Amazon'dan ise daha uygun fiyatlı bulabiliyorsunuz. Mesela ben bu tarihte baktığım zaman Amazon'daki fiyatı 48 TL'di arkadaşlar birinci cildin. Tabi diğer ciltlerin fiyatları değişkenlik gösteriyor ama birinci cildin fiyatını 48 TL gibi bir fiyattan görmüştüm. Prime'ınızda varsa tek cildi oradan sipariş verip kargo bedeli ödemeden alabilirsiniz. Sayfa kalitesine gelecek olursak kardeşlerim, ikinci hamur klasik manga sayfası diyebiliriz kardeşlerim. Şu şekilde anlayacaksınız sesimden zaten. Bu şekilde şöyle okurken arka gösterme yapıyor mu diye baktığım zaman yapıyor arkadaşlar. Çoğu mangada bu maalesef ki var. İkinci hamur sanırım çok ince bir hamur. O yüzden ikinci hamurdan yapılan sayfalar bayağı bir ince oluyor diyebilirim sizlere. Eski basım ciltlere de baktım. Onlarda da arka gösterme durumu mevcut. O yüzden çok bir şey söylemek istemiyorum bu arka gösterme konusunda. Hepsinde gösterme var arkadaşlar. Sadece şunu söyleyebilirim. Bazı yerlerde siyahlar silik gibi olmuş. Silimsi olmuş şöyle. Buradan belli olur mu bilmiyorum ama biraz silimsi olmuş, ama bazı yerlerde de siyah alanlar oldukça güzel gözükmüş diyebilirim. Yani basında biraz sıkıntı var bence. Bazı yerler çok siyah, bazı yerlerde siyah eksikliği mevcut. Onun dışında mangamız çok böyle basitmiş gibi arkadaşlar. Her an kırabilecekmiş gibi geliyor. Yani birazcık nasıl söyleyeyim size, kalite bakımından kötü hissettiriyor diyebilirim. Maalesef bunu söylemek durumundayım. Mangamızın boyutuna gelecek olursak kardeşlerim 12-50'ye 19 santim boyutlarında. Yani klasik akıl çelen kuru kafa mangalarının basım boyutlarında diyebiliriz. Şu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Horimiya ile aynı boyutlarda. Şu şekilde size göstereyim tekrardan. Aynı boyutlarda. Bleach ile kıyaslayacak olursak, yani Bleach, Naruto, One Piece tarzındaki mangaların boyutlarıyla kıyaslayacak olursak da şu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde bir büyüklük fark söz konusu görüyorsunuz. Mangamızı basan yayın evine gelecek olursak Kuru Kafa Yayın Evi manga serimizi, Goblin Slayer serisini basıyor. Buradan Kuru Kafa Yayın Evi'ne teşekkür edelim. Birazcık daha kaliteye arttırmalarını
dileyelim diyebilirim. Serimizin cilt sayısına gelecek olursak Google'dan baktığım kadarıyla 16 cilde kadar var arkadaşlar. Sanırım 16 ciltte serimiz sonlanıyor. Eğer 16 ciltte bitiyorsa güzel, kısa bir seri arkadaşlar. Ki şu anda Türkçe'de zaten bakıyorum hemen bir. 5. cilde kadar geldik. Yani birazcık daha hızlandırırlarsa kısa sürede bitebilecek bir seri diye düşünüyorum. Yani uzun bir seri değil arkadaşlar. Gene bunu birazcık ön plana alıp basmaya devam ederse hızlı bir şekilde biter diye düşünüyorum. Onun dışında serimizin kapak tasarımlarına gelecek olursak genelde beyaz tonlara hakim. Yani etrafına şöyle genişten bir baktığımız zaman beyazlar içerisinde görüyorsunuz. Aynı şekilde şöyle arkasını da göstereyim. Şömizi yok arkadaşlar. Şömisiz bir manga serisi. Aynı şekilde beyazın üzerinde kırmızı tonları da hakim. Aynı zamanda bir de şövalyemizin yani savaşçımızın gri tonları, şövalyenin zırh tonlarını da içerisinde barındırmakta diyebiliriz. Yani gri, beyaz, kırmızı tonları içeriyor kapaklarımız genelde. Şu şekilde diğer ciltleri de birazcık size göstereyim arkadaşlar. Şöyle ikinci cildimizin kapağı şu şekilde. Görüyorsunuz. Yandan da birazdan hepsini toplu bir şekilde gösterdiğim zaman daha güzel göreceksinizdir diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi size söylemiş olduğum gibi kırmızı, gri, aynı zamanda beyaz tonları hakim. Yani ben kapaklarını gerçekten beğeniyorum, hoşuma gidiyor. Yandan birazcık daha güzel olabilirler miydi? Olabilirlerdi. Yani şu yanlarda karakterler de gözükseydi ufaktan bir karakter falan koysalarmış çok daha güzel olurmuş diye düşünüyorum. Bir de yandan nasıl duruyorlar? Yani kitaplığımıza koyduğum zaman nasıl duruyorlar? Onu da bir size göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar Goblin Slayer yazısı burada. Cildin sayısı yazıyor. Aynı zamanda şurada mangakamız falan filan. Burada da Kuru Kafaya Yinevi'nin amblemleri mevcut. Yani şöyle koyduğunuz zaman beyaz tonlarında gözüküyorlar arkadaşlar. Şuralarda, şu kısımlarda karakterler olsaymış çok güzel olurmuş. Daha güzel olurmuş. Tadından yenmezmiş diye düşünüyorum. Serimizin mangakasına gelecek olursak bu koltukta 3 kişi oturuyor arkadaşlar. Hikayeyi yazan kişi Kuma Kagyu. Çizimler kısmında ise Kousuke Kurose. Aynı zamanda bir de karakter tasarımı kısmında ise Noboru Kannatsuki diye birisi oturuyor arkadaşlar. Yani burada 3 kişi var. Üçüne de ayrı ayrı teşekkür edelim. Seri nasıldır, nasıl gider, nasıl ilerler, sonu nasıl biter bilmiyorum arkadaşlar. Sadece ilk cildini okudum dediğim gibi. Umarım güzeldir. Siz okuyup bitirdiyseniz altlarda yorumlar kısmında spoiler vermeden seri hakkındaki düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Hani seri çok güzel gibisinden veya serinin sonu beni çok tatmin etmedi gibisinden şeyler yazabilirsiniz. Tabi spoiler vermemek şartıyla arkadaşlar. Şimdi bu teknik bilgilerden bahsettiğime göre birazcık size konusundan da bahsedeyim. Ondan sonra da bir çizimlerine bakın, gelin videomuzu bitirelim. Mangamızın evreninde Maceracılar Derneği adında bir dernek var. Bu dernek kendi üyelerine belli çeşitli görevler veriyor. Bu görevler nasıl görevler? Sallıyorum, bir köye ejderha saldırmış oluyor. Herhangi bir tane üst düzey seviyede olan bir üye gelip ben bu ejderhayı gidip yok ederim diyor. O görevi alıyor, gidiyor o görevi yapıp tekrardan derneğe geldiği zaman parasını, ücretini alıyor arkadaşlar. Bu şekilde bir sistem var. Bu sistem içerisinde de işte bizim rahibe karakterimiz, yani şu kız, şu rahibe karakterimiz gidip Maceracılar Derneği'ne üye oluyor. Hikayemiz de burada başlıyor arkadaşlar. Üye olduktan sonra bir gruba katılıyor ve bu grupla birlikte bir köye gidip goblinleri def etmeye çalışıyorlar. O köydeki goblinleri def etmeye çalışıyorlar ve goblinlerin kaçırmış olduğu kişileri, insanları kurtarmaya çalışıyorlar. Görevleri bu ve bu dördü de arkadaşlar daha çok acemiler. Maceracılar Derneği'nin içerisinde belli seviyeler var. 10 seviye var arkadaşlar ve en üst düzeydeki seviye gümüş, silver seviyesi arkadaşlar. En düşük seviyede porselen seviyesi. Yani bizim bu dörtlü maceracı porselen seviyesinde gidip bu köyü kurtarmaya çalışıyorlar ama başlarına bambaşka olaylar geliyor. Yani avaydayken avlanıyorlar. Goblinlerin saldırısına uğruyorlar orada ve hepsi başarısız oluyor. Bu grubun içerisinde 3 tane kız, bir tane erkek var. Erkeği zaten paramparça ediyorlar. Diğer ele geçirmiş olduğu kızları da bir tanesi hariç, yani rahibemiz hariç, üstlerinin başlarını yırtıp paramparça edip tecavüz ediyorlar arkadaşlar. Zaten o sahnelerden dolayı mangamız artı 18 olmuş. Çünkü o sahneler gerçekten kötüydü arkadaşlar. Kızların üstleri, başları, göğüsleri, her şey dışarıda. O sahneleri çocukların, gençlerin görmesini istemem ki mangaya basan Yinevi de zaten istememiş. Bu şekilde artı 18 ibaresini yapıştırmış. Her neyse, bu grubun saldırıya uğradığı esnada bizim Goblin avcımız, Goblin Slayer'ımız, şövalyemiz sahneye çıkıyor. Goblinlerin anasını ağlatıyor orada kardeşlerim ve rahibeyi oradan kurtarıyor, çekip alıyor. Bu şekilde ikisi tanışıyorlar. Maceramız da buradan başlıyor arkadaşlar. Biz de büyük ihtimal bu ikilinin ve ileride bu ikilinin grubuna katılacak olan diğer arkadaşların maceralarını okuyacağız diye düşünüyorum. Hikaye kısmındaki benim düşüncelerime gelecek olursak şunu bir bırakayım. Mangamız
Okunabilir mi? Yani okunur. Kafa dağıtmak istiyorsanız, farklı böyle çok hikayesi derin olmayan bir şeyler istiyorsanız Goblin Slayer tam size göre kardeşlerim. Tabi artı 18'in üzerindeyseniz, bunu yine altını çizerek söylüyorum. Yani böyle ağır derin bir hikayesi yok. Bir grubumuz var. Bu grup gidiyor goblinleri biçiyorlar. Yani bu şekilde bir hikayesi var. Aynı zamanda bu evrende goblin avlamak çok para kazandırmadığı için de arkadaşlar genelde üst düzey maceracılar bu işi almak istemiyorlar. Ve bu işi almadıklarından dolayı da sürekli köylerdeki insanlar katlediliyor. Köyler yok oluyor arkadaşlar. Bu goblinleri avlamaya çıkanlar da genelde porselen seviyesinde olan insanlar, maceracılar olduğu için de onlar da genelde başarısız oluyorlar. Genelde çoğu ölüyor. O yüzden böyle bir döngünün içerisinde ilerliyor arkadaşlar. Ama bizim goblin avcımız silver seviyesinde bir avcı. Yani en üst düzeyde arkadaşlar. Kendisi başına zamanında geçmişte başına gelmiş olan bazı belli olaylardan dolayı sadece goblin avına çıkıyor. O yüzden kendisinin lakabı da zaten goblin avcısı. Sürekli goblin avına çıkıyor. Diğer görevleri genelde almıyor. Çünkü kendisinin belli başka bir davası var. Oraya şimdi girmek istemiyorum. Siz kendiniz manga alıp okuduğunuz zaman belli flashbackleri görerek ne demek istediğimi anlayacaksınızdır diye düşünüyorum. Bu şekilde bir hikayesi var arkadaşlar. Yani fantastik evrenleri, goblinlerin olduğu, başka çeşitli yaratıkların olduğu evrenleri seviyorsanız seri tam size göre arkadaşlar diyebilirim. Zaten 16 ciltse eğer çok uzun bir seri de değil. Yani alıp okuyup hemen bitirebilirsiniz. Tabii daha şu an daha 5. cilde kadar gelmişiz ama en azından basımının bitimi çok uzun sürmez diye düşünüyorum. 2 belki de bilemediniz 3 sene içerisinde bunu bitirirler. Hatta bence üstüne düşseler 3 sene bile sürmez. Belki 2 senede bile bitirebilirler diye düşünüyorum. Belki de daha kısa sürede bile bitirebilirler. Neyse. Şimdi siz istiyorsanız bir gidin çizimlerine bakın. Gelin ondan sonra da biz videomuzu bir bitirelim. Let's go. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. A sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bu video sizin hoşunuza gitmiştir. Goblin Slayer mangasını merak edenler için güzel farklı bir içerik olmuştur ve size yardımcı olabilmişimdir diye düşünüyorum. Eğer olduysa bir beğeni tuşuna basmayı, aynı zamanda da kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Ben kaçıyorum kardeşler. Kendinize iyi bakın. A gift, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the